Merhaba, ben Tarık Tüzünsü. Microsoft Türkiye kurumsal ve kamu müşterilerinden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Teknoloji ile birlikte video serimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi özellikle pandemi dönemi şirketlerin hayatında teknolojinin tekrardan büyük bir yer almasını sağladı. İşte biz bu video serimizde amacımız özellikle Türkiye'de kendi sektörlerinde öncü olmuş ve teknolojiyi her alanda kullanmış firmaları sizle buluşturmak. Bu doğrultuda kendi sektörünün öncü firmalarından Enerjisa Üretim'le başlıyoruz. Bugün onların binasındayız, bizi misafir ettiler. Yanımda da Enerjisa Üretim'in IT Direktörü Ali İnal Bey var. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz ve ilk serimizi sizle yapmaktan da son derece memnunuz. Bildiğiniz gibi Microsoft olarak tüm dünyadaki misyonumuz hem bireylerin hem kurumların işlerini yaparken daha güçlü olmalarını sağlamak. Siz bir elektrik üretim firmasısınız ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından bir tanesiniz. Hem pandemi döneminde hem de genel olarak teknolojiye baktığınızda hangi alanlarda size etki sağladığını ve hangi alanlarda sizin rekabetinizi, sürdürülebilirliğinizi arttırdığınızı eğer bizle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi burada ağırladığımız için biz de çok mutluyuz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Ben Enerjisa Üretim biraz genel konumlanmasından bahsederek başlamak istiyorum. Enerjisa Üretim elektrik tedarik zincirinin en başında bizim upstream dediğimiz kısımda konumlanıyor. Ve burada biz santrallerimize elektrik üretimini gerçekleştiriyoruz. Toptan satışını ve ticaretini gerçekleştirerek ülke gridine elektrik beslemesini yapıyoruz. Bizim için arz güvenliği ve santrallerimizin emre amade, yani sürekli ayakta olması ve çalışabilir durumda olması çok kritik bir faktör. Bu anlamda özellikle bulut platformların kullanımı, bunları doğru şekilde utilize edebilmek bizim için anahtar noktalardan biri olarak gözümüze çarpıyor. Biz ilk başta bulut yolculuğumuzda amiral gemisi diyebileceğimiz uygulamalarımızı tekrar kodlayarak, buluta uyumlu hale getirerek, taşıyarak başladık. Bu yaklaşık 1-1,5 sene gibi bir süreç aldı. Daha sonra diğer uygulamalarımızı aynı şekilde Cloud Native halde taşıdık ve burada Azure'un bize sağladığı imkanları doğrudan kullanabilme fırsatı bulduk. İlk önce Azure Data Lake'e belli fonksiyonlarımızın datalarını, verilerini taşıyarak konuya başladık. Ama artık bugün geldiğimiz noktada bir cloud ortamında Data Warehouse konumuna geldi bizim için Azure Data Lake. Bunun üzerine de Synapse Analytics vesaire fonksiyonları kurgulayarak artık iç müşterimizin, bu IT de olabilir, bunun haricinde insan ve kültür departmanı, sahadar vesaire her tarafın istediği veriye istediği zaman erişebileceği ve bunu istediği platformdan konsüm edebileceği bir yapıyı kurguladık diyebilirim. Sahalarda elbette bazı verileri topluyorduk, sensörlerden alıyorduk ama bunları doğru şekilde izleyebilmek, trend analizini yapabilmek ve bizi iş çıktılarını doğru şekilde yönlendirmemiz çok mümkün değildi. Bu anlamda burada çok ciddi bir farkındalık ve fayda sağlayabildik diyebilirim. Çok güzel. Biz bunu şöyle isimlendiriyoruz Türkiye'de. Veri kültürü. Daha yeni bir kavram. Siz bu veri kültürünü çok iyi özümsemiş kurumlardan bir tanesiniz. Bunun için de tebrik ediyorum. Özellikle pandemi sonrasında bu hibrit çalışma ortamı, karma çalışma ortamı dediğimiz ortamda da teknolojinin önemli bir rolü var. Burada neler yaptı Enerjisa Üretim? Onlar da eminim çok ilham verici olacaktır dinleyicilerimiz için. Hibrit çalışma ortamı aslında bizim için hep hayatımızda olan bir kavramdı. Zaten 2 senelik bir süreç neredeyse bütün ofis çalışanları için tamamen evden geçti. Santrallerde de gene teması azaltacak vesaire yaklaşımları uygulamak ve devreye almak zorunda kaldık. Bu noktada Office 365'in collaboration platformları bizim için gündeme gelmeye başladı. Burada Teams bizim için bir hub oldu elbette. Teams'in dosya paylaşım özellikleri, konferans görüşme özellikleri vesaire buralarda bize çok ciddi avantajlar sağladı. Bununla beraber Teams'in ötesinde de artık saha çalışanlarının kendi ihtiyaçlarını giderebilecekleri low-code platformlar bizim için çok ciddi anlam taşımaya başladı. Burada Power Apps'in, Power Automate'in, Power BI'nin çıktılarını artık neredeyse IT hiç dahil olmadan sahadaki kullanıcılarımız kullanabilir noktaya, burada kendi uygulamalarını geliştirip kendi süreçlerini yürütebilir noktaya geldiler ki bu bizim için çok ciddi bir avantaj. Çalışanlara dinamizm getirecek bir katman olarak da aslında bize Power platformlar devreye girdi. Sahaya gittiğimiz zaman oradaki bir vardiya mühendisi arkadaşım gelip elindeki telefonundan, tabletinden tamamen kendi çevresi ve kendi yetkinlikleriyle geliştirdiği Power Apps uygulamasını, Power Automate'de bunu nasıl entegre ettiğini, Power BI'de nasıl raporlayabildiğini bana anlatabilmeye başladı. Ve burada IT'nin aslında herhangi bir dahli yok. Hep söylediğimiz IT dijitalleştirmez, iş birimi kendisi dijitalleşir konseptinin tam bir uygulaması olduğunu gördük ve
Aslında Teams tarafından bahsederken belki biraz bunun sosyal olarak da bize neler kattığından bahsetmek lazım. Biz enerji üretimi olarak Teams üzerinden online konserler, yazar söyleşileri, yemek yarışmaları vesaire gibi çeşitlendirdiğimiz birçok faaliyeti yapma şansı bulduk. Normal şartlar altında biz bir konseri yapmak istediğimizde Türkiye'nin dört bir tarafındaki 21 santralden insanları bir araya toplayamazdık. Fiziksel olarak, lojistik olarak mümkün olmazdı. Ama Teams sayesinde bunu yapabildik ve insanlara bir şekilde dokunabildik. E5 paketinin bize getirdiği özelliklerden biri de Intune'un yönetim ve güvenlik kapabiliteleri oldu. Bu açılımı sağlarken, bu hem sahada hem uzakta çalışanlarımızda bu açılımı sağlarken güvenlik elbette bir önemli unsurdu, yönetebilirlik önemli bir unsurdu. Intune'un hem mobil hem standart geleneksel yöntemlere aynı anda adapte olabilmemiz, tek bir panelden görebilmemiz bizim açımızdan anahtar bir hızlandırıcı oldu. Belki son olarak burada bahsetmem gereken My Analytics ve Workplace Analytics platformları. Biz bu süreçte My Analytics arkasından da Workplace Analytics'i devreye aldık. Bugün senkron dediğimiz bir yapılanmayı biz devreye aldık. Bundan yaklaşık 1-1,5 sene kadar önce. Senkron sayesinde bugün Ataşehir ofisimizde 7/24 bir vardiyayla çalışma arkadaşlarımız santrallerimizdeki elektrik üretimini yönetebiliyor. Uzaktan çalışmanın etkilerini minimuma indirme şansına da sahip oldular diye özetleyebilirim. Çok güzel. Biraz evvel zaten bahsettiniz ama tabii teknolojinin bu kadar yaygın kullanımı, hibrit çalışma beraberinde güvenlikle ilgili bazı tehditleri getiriyor. Zaten çok kısa bir giriş yaptınız ve bu siber ataklar şirketler açısından son derece büyük bir tehdit. Türkiye'de bu konuda çok yüksek oranda bu atakları alan ülkelerden bir tanesi. Siz bu konuda ne gibi önlemler aldınız ve nasıl geçiyor bu security tarafındaki şu anda enerjisel üretim tarafında kötü bir olayla karşılaştınız mı? Ya da bu önlemleri nasıl sürekli olarak ayakta tutuyorsunuz? Bir de onları dinlersek çok seviniriz. Tabii ki. Çok şükür biz enerji üretim olarak böyle bir atağın kurbanı olmadık bugüne kadar. Ama biliyorsunuz %100 güvenlik diye bir kavram yok. Savunabilirlik var bugünkü yeni konseptlerde. Artık kendi savunabilirliğimizi ne kadar yukarıda tutuyoruz? Biz bunları değerlendirmeye başladık. Bu noktada da yine E5 paketinin içerisinde bize gelen security ve compliance özelliklerinin biz tamamını şu anda kullanıyoruz. Burada aslında Microsoft'un şu yaklaşımı bizim için çok kıymetli. Bilgisayardaki chipset seviyesinden bulut ortamlardaki güvenliğe kadar tam bir çember olarak biz güvenliği görebiliyoruz ve yönetebiliyoruz. Daha da önemlisi bunu tek bir platformdan, tek bir dashboard'dan görüp yönetebilmek. Malumunuz bu veri çıktılarının, eventlerin belli şekillerde korele edilmesi gerekiyor. Bu korelasyonlardan biz asıl bazı güvenlik içgörülerini elde ediyoruz. Bunları da bu E5 Security ve Compliance paketleriyle doğrudan sağlayabilir hale geldik. Çok güzel. Bir de yine enerji sanayi üretiminin yakından biliyoruz ki bizim bu çok önem verdiğimiz arttırılmış gerçeklik konseptini HoloLens 2 kullanarak uyguluyor. Türkiye'de de eminim çok firma düşünüyor bunu, planlıyor. Hangi alanlarda kullanıyorsunuz ve nasıl faydalar sağlıyorsunuz? Onu da duyarsak çok seviniriz. Tabii ki. HoloLens 2 fikriyle bundan yaklaşık 2 sene kadar önce ben yurt dışında bir sempozyumda tanışmıştım. Orada verilen mesaj şuydu. İlk başta evet bir yatırım maliyeti belki gerektiriyor ama o kadar hızlı bunun dönüşünü alıyorsunuz ve o kadar hızlı adaptasyon sağlıyorsunuz ki bunu denemeniz lazım. Yani oradan aldığımız ilhamla biz bu yolculuğa aslında 2 tane HoloLens 2 alarak başladık ve doğrudan out of the box özelliklerle ilk başta bunu kullanmaya başladık. Bu noktada pandemide hiç beklemediğimiz bir şekilde faydasını görmeye başladık çünkü belli noktalarda bakım faaliyetlerimiz bizim için vazgeçilmez. Bu noktada Bandırma Termik Santralimizde örneğin Türkiye'ye gelip bize destek veremeyecek bazı OEM'leri danışmanlarını HoloLens aracılığıyla sahaya bağlamak gibi bir şansa sahip olduk. Ve bu sayede bakım süreçleri neredeyse hiç aksamadan aynı şekilde ilerleyebildi. Çünkü bizim sahadaki teknisyenlerimiz belli melekelere sahipler. Bu işi doğru şekilde yürütebiliyorlar. Ama o parçanın vesairenin uzmanlığı başka bir yerde. Bu uzmanlığı HoloLens aracılığıyla doğrudan santrale getirip uygulama şansına sahip olduk. Bu tabii görüldükçe içeride çok fazla yayılmaya başladı. Daha sonra çok farklı uygulamaları da oldu. Örneğin legal olarak yapmamız gereken bazı sayım faaliyetlerini
dış denetçileri HoloLens aracılığıyla bizim ambarlarımıza bağlayarak sayım faaliyetlerini de uzaktan kesintisiz olarak yapma şansımız oldu. Bununla beraber aslında bu santraller arasındaki bilgi değişimi, know-how transferi içinde bize bir fırsat oldu. Bizim çünkü farklı lokasyonlarda rüzgar, güneş, hidrosantrallerimiz var ve bir santralin içerisindeki bilgi, yetkinlik belli bir yerde kilitli kalabiliyordu. HoloLens 2 aracılığıyla aslında bir sahadaki yetkinliği diğer sahaya rahatlıkla aktarabilmeye başladık. HoloLens 2 aslında bizim dünyamıza girmeye başladığı andan itibaren biz şunu gördük. Biz enerji üretimi gibi aslında çok geleneksel bir konuya inovatif bir yaklaşımı nasıl getirebiliriz? Çünkü HoloLens 2'nin insan doğasına, dokusuna çok uygun bir yapısı var. Bu sayede de onun içerisine baktığınızda, hologramları kullanmaya başladığınızda hem böyle kendinizi bir bilim kurgu filminin içinde gibi hissediyorsunuz. Diğer taraftan da aynı şekilde işinizi yapar hale geliyorsunuz. Ve buradan da ciddi bir değer elde edebiliyorsunuz. O anlamda HoloLens 2'yi sadece bir iş aracı ve ona odaklanacak bir konu değil, insanların aklında farklı fikirleri de yaratabilecek, ilham verebilecek bir araç olarak da kullanmaya başladık. Yani özetle şunu söyleyebilirim, HoloLens 2 artık bizim için bir yatırım olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldi. İş yapış şeklimizi köklü şekilde değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek diyebilirim. Süper, çok güzel. Ali Bey, öncelikle çok teşekkürler ve tebrik etmek istiyorum. Türkiye'de teknolojiyi uçtan uca kullanan firmalardan bir tanesisiniz. Umuyorum sizin bu anlattıklarınız da birçok firmaya da ilham verecektir. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Bu ortamda beraber olabilmek ve sizlerle bu değerlendirmeleri yapabilmek bizim için de çok kıymetliydi. Çok teşekkürler tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun.